Her şeyinizi çok kısa bir süre içinde kaybettiğinizi düşünün. Özgürlüğünüzü, ailenizi, ünvanlarınızı ve hatta isminizi. Geriye sadece dondurucu bir soğuk ve acı kaldığında sizi hayatta tutacak şey nedir? Bu videoda sizi modern insanın en büyük problemi olan o tanımlayamadığımız boşluk hissini ve acı çekmenin ne anlama geldiğini anlatan gerçek bir hikayeye götüreceğim. Size Nazi ölüm kampı Auschwitz'in karanlığında her şeyini yitirmesine rağmen insanın elinden asla alınamayacak o tek gücü keşfeden bir adamın, Viktor Frankl'ın o sarsıcı hikayesini anlatmak istiyorum. Şu an hayatımızdaki bir takım şeyler bizi dipsiz bir boşluğa sürüklüyor olabilir mi? Belki büyük bir sarsıntı, bir kayıp, bir ayrılık, derin bir hayal kırıklığı. Belki de küçük ama sürekli yakamıza yapışan o tanımlayamadığımız boşluk hissi. Sabah uyandığımızda bugün ne için uyandım diye sormak zorunda kaldığımız o ağır anlar. Etrafımızdaki herkes zamanla geçer diyor, güçlü ol diyor, şükret diyor. Ama bunların hiçbiri içimizdeki o boşluğu tam olarak doldurmuyor. Çünkü zihnimizdeki asıl soru ne zaman geçecek değil, asıl soru şu: bu acının içinde bir anlam var mı? Yıl 1942 Viyana. Viktor Frankl o güne kadar sıradan bir psikiyatrist değildi. Genç yaşta Freud'la yazışmış, kendi psikoloji ekolünü kurmaya çalışan ve Avrupa'da adı duyulmuş bir isimdi. Sadece bir yıl önce savaşın o ağır zamanlarında hemşire Tilly Grosser'la evlenmişti. Onlar Nazi Viyana'sında resmi nikah kıyabilen son Yahudi çiftlerden biriydi. Hatta bir bebek bekliyorlardı. Ancak o dönemde Yahudi bir çiftin çocuk sahibi olmasına izin yoktu. Yani kürtaj mecburiydi. O günlerde Frankl'ın elinde paltosunun astarına diktiği henüz basılmamış bir kitabın müsveddesi vardı. Yani bir yandan hayatında problemler oluyor, bir yandan da elinden asla alınamayacak şeylere tutunuyordu. Bilgisine, düşüncelerine ve yazdıklarına. Sonra bir gün evine geldiler. Frankl eşi ve ailesiyle birlikte önce Theresienstadt'a, ardından Auschwitz'teki Nazi kampına gönderildi. Annesi o kampta gaz odasında öldürüldü. Babası Theresienstadt'ta açlıktan ve zatürreden hayatını kaybetti. Frankl bir doktor olarak babasının son anlarına eşlik edebilmiş, gizlice kampa soktuğu son morfin dozunu ona kendi elleriyle vermişti. Kardeşi Walter Auschwitz'te öldürüldü. Eşi Tilly ise Bergen-Belsen'e gönderildi ve orada tifüsten hayatını kaybetti. Frankl eşinin ölümünü ancak savaş bitip Viyana'ya döndüğünde öğrenebilecekti. 3 yıl boyunca 4 ayrı kampta hayatta kalmaya çalıştı Frankl. Dondurucu soğukta çalıştırıldı, aç bırakıldı, aşağılandı. Fakat bu adam tüm bu karanlığı yaşarken çok ilginç bir şey yapıyordu. Gözlemliyordu. Evet, etrafındaki insanları sürekli gözlemliyordu. Kendi kendine şunları soruyordu: kimler hayatta kalıyor, kimler yıkılıyor? Güçlü olanlar mı, şanslı olanlar mı? Gözlemlerinin sonucu çok netti. Hayatta kalanlar ne en güçlülerdi ne de en şanslılar. Hayatta kalanlar sadece ve sadece anları olanlardı. Frankl kampın o buz gibi gecelerinde Nietzsche'nin bir cümlesini hatırladı. Yaşamak için bir nedeni olan insan her koşula katlanabilir. Çok basit gelebilir bu cümle ama içinde o kadar ağır bir gerçek var ki. Şöyle düşünün, 2 adam var, ikisi de aynı kampta. İkisi de aynı dondurucu soğukta, aynı açlıkta, aynı zulmün altında. Ama biri sabah gözlerini açtığında hayatta tutunacak bir sebep buluyor, öteki ise bulamıyor. Burada tutunacak şey maddi bir şey değil, güç değil, şans değil, bir anlam, bir neden. Belki özgür kaldığında anlatacağı bir hikaye, belki delicesine özlediği bir yüz, belki yazmayı planladığı bir kitap. Frankl kampta şu gerçeği tüm çıplaklığıyla fark etti. İnsandan her şey alınabilir. Yiyecekleri, giysileri, isimleri, ailesi, geleceği, her şey. Ama asla alınamayan tek bir şey vardır: başına gelenlere nasıl tepki vereceğini seçme özgürlüğü. Uyaranla o uyarana verilen tepki arasında küçük bir boşluk vardır. Frankl'a göre insanın özgürlüğü tam olarak o boşlukta gizlidir. Bunu kendi hayatlarımızla düşünelim. Bize yapılan bir haksızlık var, içinde bulunduğumuz zor bir koşul var. Belki o koşulu değiştiremeyiz ama ona vereceğimiz tepkiyi seçebiliriz. Çok küçük bir ayrım gibi görünür bu ama aslında
bütün mesele budur. Frankl'a göre hayatın anlamı 3 kapıdan içeri giriyordu. Birinci kapı yaratmak, bir şey üretmek, bir eser vermek. Ortaya bir katkı koymak ve dönüp bunu ben yaptım diyebilmek. İkinci kapı sevmek, gerçekten birine veya bir şeye derinden bağlanmak. Frankl kampın en karanlık gecelerinde zihninde hep eşinin yüzünü canlandırırdı. Sesi yankılanırdı kulaklarında. Fiziksel olarak yanında olmayan, sadece zihninde yaşayan bu sevgi onu ayakta tutuyordu. Frankl, sevgi sadece bir his değil diyordu. Sevgi bir varoluş biçimidir. Üçüncü kapı acıya karşı tutum almak. İşte bu en zor olanıdır. Bazen acıyı biz seçmeyiz. Beklenmedik bir hastalık gelir, bir kayıp yaşanır, haksızlığa uğrarız. O acının gelmesini engelleyemeyiz ama o acıya nasıl bakacağımızı seçebiliriz. Ve işte o seçim kendi içimizde devasa bir anlam taşıyabilir. Şimdi bir düşünün. Siz şu an bu 3 kapıdan hangisinin önündesiniz? Frankl çok kritik bir kavramdan bahseder. Varoluşsal boşluk. Yani anlamsızlık hissi. Dışarıdan bakıldığında içi dolu görünen ama aslında bomboş olan bir hayat hissi. Bunun modern insanın en büyük psikolojik problemi olduğunu söyler. Şöyle bir çevremize bakalım. Telefonumuza, her gün önümüzden akıp giden içeriklere, bitmek bilmeyen bildirimlere, motivasyon videolarına. İnsanoğlu daha önce hiçbir çağda bu kadar çok uyarıcıya maruz kalmamıştı değil mi? Hiç bu kadar çok seçeneğe, konfora ve eğlenceye sahip olmamıştı. Ama buna rağmen bulunduğumuz çağda depresyon sürekli artıyor. Yalnızlık çığ gibi büyüyor. Bütün bunlar ne için sorusu zihinleri kemiriyor. Çünkü konfor anlam demek değildir. Bize anlık zevk veren şey, düştüğümüzde bizi ayağa kaldıran şey değildir. Frankl'a göre insanlar içlerindeki bu anlam boşluğunu doldurmak için 3 şeye sarılırlar. Güce, paraya ve zevke. Ama bunlar sadece geçici dolgu malzemeleridir. Kısa süre sonra ruhumuz yeniden boşalır. Asıl doygunluk ancak anlam dolu bir eylemden, derin bir bağ kurmaktan veya acıya karşı onurlu bir duruş sergilemekten gelir. Frankl kampta çekilen acıların asıl ağırlığını şöyle özetler. İnsanların tamamen yıkılmasına sebep olan şey acının büyüklüğü değildir. Acının anlamsızlığıydı. Neden çekiyorum bunu? Neden ben? Bütün bunlar ne için? Bu sorulara bir cevap bulamayanlar, bedenen en güçlü olanlar bile dayanamayıp çöküyordu. Ama bu acı bir gün bir anlam taşıyacak diyebilenler, işte sadece onlar hayata tutunuyordu. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Şu an çektiğiniz acı size anlamsız mı hissettiriyor? Eğer böyleyse inanın bu histe yalnız değilsiniz. Ama bu his gerçeğin ta kendisi olmak zorunda da değil. Frankl o ölüm kampının son gecelerinde kendini hep aynı şekilde hayal ederdi. Savaş bitmiş, özgürlüğüne kavuşmuş, sıcak bir salonda bir kürsüde duruyor ve tüm bu yaşadıklarını karşısındaki insanlara anlatıyor. Sadece bu hayal bile onu dondurucu geceye karşı koruyordu. 1945'te kurtarıldığında Frankl Viyana'ya döndü. Ancak günler içinde ailesinden geriye hiç kimsenin kalmadığını öğrendi. Eşi, annesi, babası, kardeşi hepsi o kamplarda yitip gitmişti. Sadece Avustralya'ya göç eden kız kardeşi Stella hayattaydı. İşte tam o mutlak yıkımın ortasında Frankl oturdu ve sadece 9 gün içinde o kitabı yazdı. İnsanın anlam arayışı. Peki sizce bu kitabı neden o kadar çabuk yazdı? Çünkü yazmak onun hayatta kalmasının son anlamıydı. Yaşadığı o akıl almaz cehennemin bir anlamı olmasını istiyordu. Ve bugün üzerinden 80 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen o kitap hala milyonlarca insanın eline ulaşıyor. Hala birileri en zor, en karanlık gecesinde o sayfaları açıyor. Hala birileri o adamın acılarından süzülen kelimelerle hayata tutunuyor. Bu hikayeden kendi hayatımıza taşıyabileceğimiz 3 güçlü ders var. Birincisi, acınızı bir düşman gibi görmeyin. Acı bizi tamamlayan şey değildir ama bizi yontup şekillendirebilecek en güçlü keski odur. Frankl bunu Auschwitz'te öğrendi. Biz de kendi hayatımızda öğrenebiliriz. Sadece durup kendimize şunu sormalıyız. Yaşadığım bu zorluk beni hangi daha güçlü versiyonuma götürüyor olabilir? İkincisi, geleceğinize bir çapa atın.
Frankl en umutsuz günlerinde bile kendini özgürce bir kürsüde konuşurken hayal ediyordu. Peki bizim çabamız ne? Bizi sabahları yatağımızdan fırlatacak bir hayalimiz var mı? Yoksa günü mü kurtarmaya çalışıyoruz? Üçüncüsü, tepkinizi siz seçin. İnsanın elinden her şeyinin alındığı o ölüm kampında bile Frankl bir şeyi kendi seçti. Tutumunu. Biz de şu an şartlar ne kadar ağır olursa olsun küçük de olsa bir şey seçebiliriz. Hayata hangi pencereden bakacağımızı, kurban mı yoksa kahraman mı olacağımızı biz belirleyebiliriz. Belki siz de bu videoyu tam da içten içe böyle bir arayışta olduğunuz için izlediniz. O arayış çok kıymetli. Çünkü anlam aramak insanın en derin, en cesur eylemidir. Eğer bu arayışta yalnız olmadığınızı hatırlamak ve yeni hikayelerde buluşmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.